Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar lezzetli bir turşu tarifi vereceğim ki suyunu bile içmek isteyeceksiniz. Bu kırmızı domates turşusunun tadına bayılacaksınız, bağımlısı olacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak sizlere malzemeleri saymakla başlıyorum. Bu malzemeler 2 litrelik kavanoz için geçerli. Tarifimde 1 kilo bardak domates kullandım. 5 adet Arnavut biber, 3 adet kırmızı acı biber, yeteri kadar arıtıcı suyu, 1 su bardağı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 2 baş sarımsak. Sarımsakların kabuklarını güzelce soydum ve yıkadım. Küçük olan sarımsak dişlerini kenara alıyorum, büyüklerini 2-3 parçaya kesiyorum. Sarımsakları hazırladım, kenara koyuyorum. Tarifimde 2 litrelik kavanoz kullandım. Kavanozu güzelce yıkadım ve kuruladım. Turşu yaptığımız zaman bu konu çok önemli. Kullandığımız bütün malzemelerin çok temiz olması gerekiyor. Şişenin içerisine sarımsakları 3 seferde koyacağım. Göz kararı 3'e böldükten sonra bir kısmını şişenin tabanına yerleştiriyorum. Tarifimde 1 kilo bardak domates kullandım. Bu domates gerçekten turşuda çok güzel oluyor. İğne yardımıyla 3-4 tane delik açtım domatesleri kavanozun tabanına yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Domateslerin bir kısmını kavanozun tabanına delerek koyduktan sonra acı biberi alıyorum ve uç kısmıyla kök kısmını keserek şişenin içerisine yerleştiriyorum. Bıçak yardımıyla kestiğimiz zaman biberin acısı turşunun suyuna geçecek, daha lezzetli olacak. 3 adet kırmızı acı biberi kavanoza yerleştiriyorum. Daha sonra domatesleri tekrar delerek şişenin içerisine koyuyorum. Bu aşamada önemli olan hiç boşluk kalmadan domatesleri sıralı olacak şekilde yerleştirmek. Böylelikle kavanozumuz daha çok domates almış olacak. Domateslerin bir kısmını yerleştirdikten sonra sarımsakların yarısını da alıyorum, kavanozun içerisine koyuyorum. 5 adet Arnavut biberini alıyorum, iğne yardımıyla küçük küçük delikler açıyorum. Böylelikle turşunun suyu biberin içerisine girmiş olacak, biberimizi daha lezzetli hale getirmiş olacağız. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün biberleri koyduktan sonra kalan domatesleri de delerek şişeye yerleştiriyorum.
Daha sonra kalan sarımsağımızın hepsini domateslerin üzerine koyuyoruz. Şişemizi doldurduk, güzel bir şekilde hazırladık. Artık diğer malzemelerimizi koyabiliriz. Tarifimde 1 su bardağı üzüm sirkesi kullandım. İsterseniz sizler bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra şişenin üzerine tam ince kısmına gelinceye kadar arıtıcıdan aldığım suyu koyuyorum. Bu aşamada suyumuzun ya arıtıcı suyu olması gerekiyor ya da hazır su olması gerekiyor. Kesinlikle musluk suyu kullanmıyoruz. Daha sonra şişenin içerisindeki sirkeyi ve suyu tekrar boşaltacağız. Şişenin ağız kısmını elimle tutuyorum, malzemelerin çıkmasını engelliyorum. Sirkeyi ve suyu kasenin içerisine boşalttım. İçerisine 2 yemek kaşığı salamura tuzu koyuyorum. Bu aşamada kesinlikle sofra tuzu ya da ince tuz kullanmıyoruz. 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da limon tuzunu koyduktan sonra bütün bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Koymuş olduğumuz malzemelerin iyice erimesi gerekiyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra şişenin içerisine tekrar boşaltıyorum. Şişedeki sıvı malzemeleri boşalttığımız için görmüş olduğunuz gibi bütün ölçüler tam geldi. Daha sonra şişenin etrafını kuru bir peçete ile siliyorum. Silmiş olduğumuz kavanozun kapağını kapatıyoruz. Bu turşuyu 20 gün sonra yiyebileceğiz. O yüzden sizlere sunumunu gösteremiyorum. Kapağını kapattıktan sonra şişeyi yatırıyorum ve ileri geriye götürerek bütün suyun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Bu turşu gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Sizlere bunun garantisini veriyorum. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.